Bu sene Santorini'de 2 güzel hafta geçirdim. İkisi de ayrı zamanlardaydı ve size bunlarla ilgili bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Santorini'den herkese merhaba. En güzel adalar S harfiyle başlar demek istiyorum. Şu an adadaki son günüm. Size biraz izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Buraya gelirken aslında bu kadarını beklemiyordum. Yani plajlar siyah renkte, siyah kumlar var falan diye biraz ön yargılıydım. Plajlarını beğenmezsem adayı ne kadar beğenirim? Tamam işte romantik, klasik, güzel bir ada, bir sürü gün batımı var falan diye böyle klişe geliyordu ama gerçekten ne kadar klişe de olsa buna değiyor diyebilirim. Yani her sabah kalktığınızda ve akşam üzeri şu manzarayı görmek İnsana gerçekten acayip iyi geliyor. Bir yandan da çok ürkütücü bir tarafı var. Bir taraftan her tarafta zaten çiftler, romantizm görüyorsunuz ama bu ürkütücü tarafa da bu kadar da evler yapılmış ya, şöyle bir uygarlık olmuş. Hala adada gezmediğim yerler var. Bir haftadır buradayım. Ben tabii biraz deniz insanı da olduğum için plajları gezmeyi de tercih ettim. Hatta ayrı sürprizler de oldu. Size böyle niye buradan mı konuşuyorum acaba? Ayrı sürprizler de oldu tabii benim için. Yani komşu ada Ios'a gittim mesela dün. Bunu istiyordum ama büyük ihtimalle gidemem falan diyordum. Yani zor olur git gel falan güneyi. Bazı insanlarla tanıştım ve o adaya gittik. Yani kısmet. Bir sürü yerde denize girdim. Dediğim gibi burası aslında alıştığımız turkuaz renkli denizlerden değil ama yani yine de çok güzel. Şimdi çok temiz sular. Başka ne anlatacaktım? Burada aslında buraya kışın da gelinebilirmiş diye düşündüm. Niçin diyecek olursanız kışın mesela daha rahat insan uzun uzadıya müzeleri gezebilir. Şarap evlerini, evet şarap müzesini falan da gezebilir. Etrafta bir sürü böyle sokaklar, evler falan bunların daha hakkını verebilir diye düşünüyorum. Bir sürü çünkü müze vardı. Gezilecek yer vardı. Bir tane Eskişehir falan da var. Kazı merkezi var. Bunları gezemedim daha. Yani insan ne oluyor? Sıcak hava olunca denizi tercih ediyor. Günlerdir çok fazla rüzgar vardı şansıma maalesef. Bugün rüzgar oldukça dinmiş durumda. Dün de zaten rüzgar yok diye biz de İyos Adası'na gidebildik. Onun dışında farklı yerlerde gün batımı gördüm. Denizin ortasında gün batımı gördüm. Bu tepeden gün batımı gördüm. Eee, bir tane burada fener var. Oradan gün batımı gördüm. Yani bunlar çok güzeldi. Yani insan istese bunları bu kadar da organize edemez. Bu yüzden şanslıyım diyebilirim. Ya bakın gerçekten çok güzel. Garip bir çekimi varmış işte adanın. O yüzden bunları paylaşayım dedim. Sizi de birazcık uyarmak istiyorum. Mesela buraya gelirseniz nerede kalmalısınız? Ne yapmalısınız gibisinden. Eğer arabanız yoksa mutlaka Fira'ya yakın kalın. Ya Fira'da kalın ama Fira'da gece kulüplerinin sesi falan beni rahatsız eder diyorsanız eğer o zaman Firo Stefani'de kalabilirsiniz ki ben Firo Stefani'de kalıyorum. Fira'ya yürüyerek 10 dakika mesafede. Fira'da arabasız geldiğiniz zaman her tarafa giden otobüsler var. O yüzden toplu taşıma çok rahat. Yarım saat ila 20 dakika aralıklarla otobüsler kalkıyor. Böyle olunca istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ha tabii ki otobüssüz gideceğiniz yerler de var. Onları da ayrıca işte taksi tutmak falan gerekiyor. Ama ulaşım adada çok rahat, çok güvenli bir yer. Gecenin bir vakti de tek başına kadın olarak rahatlıkla yürürsünüz. Zaten adanın en önemli artılarından bir tanesi bu. En çok çiftler geliyor ama çift gelmeyip de böyle kız kıza tatile gelenler de var. Bunu da görüyorum. Tek erkek pek de görmedim. Tek erkek olanlar zaten burada çalışanlar.
Eğer arabanız varsa Imorovigli arkamdaki köyü de tavsiye ederim. Çünkü manzarası çok güzel ama orası çok sakin. Sadece 2 tane bar var o kadar. 2-3 tane bar, restoran var. Burada daha hem merkezdesiniz hem değilsiniz. Buranın o avantajı çok güzel. Ay ben biraz daha uzanayım şöyle. Buranın o avantajı güzel. Güneyinde ya da Kamari kısmında kalırsanız orası adanın doğusuna bakıyor. Çantalar falan. Eğer doğusunda kalırsanız da aslında güzel. Orası tam tipik bir plaj bölgesi. Yani başka yerde de bu tür bir tatil bulabilirsiniz tabii. Ve oradan da Kamari'den de Fira'ya 20 dakikada bir otobüsler kalkıyor ve 10-15 dakikada gelebiliyorsunuz. Durum bu şekilde. Yani gidilebilecek birkaç plajlar var. Kumlu plaj seviyorsanız kumlu plaj da var. Yoksa hani bir sürü merdivenler inip bulabileceğiniz plajlar da var. Ya da en büyük yeri, en büyük merkezi diğer Kamari. Şöyle söyleyeyim, meşhur plajı olarak Red Beach deniyor, Kızıl Plaj. Oraya çok tırmanmanız falan gerekiyor. Çoğu kişi oraya gidiyor ve geri dönüyor. Yani o yola değer mi emin değilim. Böyle koyu, görseli ilginç bir plaj ama yol tırmanacaksınız. Orada hiçbir restoran falan yok. Dağ tepe tırmanacaksınız, gideceksiniz. Şezlong ve şemsiye var ama siz yiyeceğinizi götüreceksiniz. Öyle bir tesis falan beklemeyin. O dağ tepe tırmanması da işin cabası. Ayrıca ters bir rüzgar alıyorsa o zaman da dalgalı olur. Benim gibi düz deniz sevenler pek tercih etmez diye düşünüyorum. Dediğim gibi buralardan maalesef denize girilemiyor. Yani merdivenden inseniz dahi eski limana falan ulaşırsınız. Eski liman bu taraflarda, Pira bölgesinde ve oraya aşağıya inmek için teleferik var, iniyor çıkıyor. Orası daha turistik bir bölgesi. Zaten kruz gemileri de şimdi görürsünüz hep burada konaklıyor. Arkamdaki kısım buradaki volkan. Diğer karşıdaki de Tirisara, Tirisaria ya da söyleyemiyorum işte o ada. Ama yani orada 200 kişi falan kalıyormuş, gerçekten akıllarına şaşıyorum yani orada kalınır mı ya? Yani bana çok ürkütücü geliyor yani yaz kış falan kalanlar 200 kişi falanmış en fazla. Bir tane okul var, bir tane fırın varmış orada o adada. Ya bana yazın bile ürkütücü geliyor, zaten doğru dürüst plajı falan da yok, kapkara bir kütle. Şurası da zaten eski volkan. Ama buralar çok güzel dediğim gibi. Her taraf adada, her tarafta var. Üzüm bağı var. Her yerde üzüm görebilirsiniz. Burada üzüm yetişiyor çokça, bakla yetişiyor ve buranın baklasıyla olan favası meşhur ve domatesi meşhur. Burada domates, Santorini domatesiyle yemekler, tabaklar falan var geleneksel. Bir tane de tatlı yemiştim. O da değişik bir peynirleydi. O peynirli olan da peynir ve sakızla olan bir tatlıydı. Güzeldi o da, yani pastanelerinde değişik şeyleri deneyebilirsiniz. Çok güzel geliyor zaten. Yemekte de aslında böyle çok lüks yerlerden ziyade böyle mütevazi gibi gözüken küçük tavernalar falan var ya, onlarda daha güzel şeyler bulabiliyor insan. İşte öyle. Ay, ne varmış şu şeyde? Ha, ışık parlaması dedim, bir pislik atmış olamaz herhalde şu kruz. Arada büyük yatlar, tekneler falan da geliyor buraya. İşte böyle, burayı anlatacak olursam ama tekrar gelmek isterim. Belki de daha olmayan, deniz mevsimi dışında gelip de burayı gezmek ve gün batımlarının tadını çıkarmak, sokaklarda yürümek de isteyebilirim. Deniz için başka adaya gelinebilir ama yazın da çok bunaltmaz sanırım. Yani rüzgar varsa bunaltmaz ama şöyle söyleyeyim, bugün hava rüzgarsız. İlk defa bu kadar az rüzgarlı görüyorum burayı, yani tam gider ayak aklımda kalacak. İşte böyle Santorini'den olan izlenimlerim bu şekilde ama bayıldım yani. Ben bu kadar beğeneceğimi tahmin etmiyordum. Bir de şanslıydım. Şanslıydım, güzel insanlarla tanıştım. Beni güzel yönlendirdiler. Bazı şeyleri geç keşfettim ama böyle oluyor. Zaten biraz vakit geçirmeden olmuyor. Kruzdan inenler geliyorlar buraya 5 saat için ve 5 saatte hiçbir şey bulamıyorlar. Belki de yanlış bir yere gidip gerisin geri dönüyorlar. Böyle bir şey var. Yani böyle adalara geliyorsanız dersinize çalışın derim her zaman için.
Görüşmek üzere. Umarım tekrar buralara gelirim. Belki de bambaşka bir mevsimde gelirim diyorum. Hoşça kalın. Bakayım size bu videonun arkasına da bazı görüntüleri ekleyebilirim. Böyle bir şey hazırladım, çektim. Anlatımım artık adanın son günü olsun ki dedim. Daha fazla şey birikmiş olsun. İşte böyle. İya bölgesi aşırı kalabalık. Evet, çekimler de yaptım. Aşırı kalabalık. Gün battıktan sonra sakinliyor. Ama gün batımı göreyim falan derseniz belki de güneşi görmeden, batımı görmeden de dönebilirsiniz. O kadar kalabalık. Dünyanın her yerinden insanlar var orada. Ama dediğim gibi o uluslararası hali görmek de ilginç geliyor. Ay, son bir kez ayaklarımı uzatıp şöyle biraz manzaranın tadını çıkarayım diyorum ve size hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Şu an Santorini'de Pirgos'tayım. Önceki gelişlerimde burada bir gün batımı yapamamıştım. Bu sefer burada da yapıyorum yani. Hiçbir yer eksik kalmasın. Birazdan güneş batacak. Gördüğünüz gibi çok aslında kurak bir ada. Burası da Santorini'nin en yüksek tepesi diyebiliriz. Dağın başındayım. Bir manastır var. Ama şu an manastır maalesef kapalıymış. Böyle burada da bir gün batımı geçirip böyle Santorini'ye yakında veda edeceğim. Bugün Santorini'deki prehistorik Tera Müzesi'ni gezeceğim. İşte Knossos Sarayı boyunca ya da Kiklat uygarlıkları değil. İşte bu resimler yani. Aklımda kalan bunlar yani. Şu kadın figürü. Meşhur genç balıkçı. Merhaba, şimdi Akrotiri kazı alanındayım. Santorini'deki müzeyi gezmiştim. İşte o müzede sergilenen her şey bu kazı alanında çıkmış.